Merhaba Danziye kanalı takipçileri. Sizlerle bugün bu görmüş olduğunuz şık bot patik modelini, tüm detaylarını, yapım aşamalarını sizlerle bu videoda paylaşacağım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, kırmızı ve gri ipten ördüğüm bu bot patiği sizler de eğer örmek istiyorsanız videomun sonuna kadar izlemeniz yeterli. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalımı takip etmeniz ve videomu beğenmeniz beni mutlu edecektir. Aynı zamanda aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya platformlarından da beni takip edebilirsiniz. Öncelikle malzemelerimi tanıtayım. Ben bunun için Ören Bayan Dora kırmızı ip olarak bunu kullandım. Bu şekilde de bir gri ip kullandım. Bunun markası Rak. Ben genelde ihraç fazlası ürün olan ipleri kullanmayı tercih ediyorum. Bu da Türkiye'de yoktur, bulamazsınız zannediyorum. Ancak yeni alacak olanlar için tavsiyem yine Ören Bayan Dora'nın grisi kullanılabilir. Elinizde varsa gri bir ip, bu inceliğe yakın bir ip kullanmanızı tercih etmenizi size öneririm. Şimdi yapım aşamalarına geçeceğiz. Evet, bu patiğin yapımını bu görmüş olduğunuz yuvarlak uçlu patik burnuyla başladım ben. Bunun yapım aşamalarının olduğu videoda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yuvarlak uçlu patik. Burada en son patik ucunu yaparken şuradaki zincirimize sabitleme yapacakken, yani şöyle iki tane üstünde kalmış ilmek kalmışken ipimizi değiştiriyoruz burada. Kırmızı ipimizi takıyoruz. Şu şekilde buradaki kapatmayı bununla yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu ipimi de şu şekilde sıkıştırıyorum. Gri ipimi de çekiyorum. Ve burayı bu şekilde elimle sabitleyerek yeni örgüme geçiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Evet, iki zincir çektim. Sıradaki trabzana bu kırmızı ipi yürütmeyi unutmayın. Bu sıraya komple ikili trabzan çalışacağız. Her bir trabzan tepesine ikili trabzan çalışarak sıra sonuna kadar gelelim. Patiğimizin ilk sırasını tamamladım. Artık ikinci sıraya ve gri ipime geçeceğim. Burada zincirime ipimi değiştirirken şurada zincirime battıktan sonra bunu almıyorum, kırmızıyla almıyorum bunu. Artık gri ipimle devam ediyorum. Bakın şu şekilde, ki şu vaziyetteyken artık gri ipimle bunu kapatıyorum ve gri ipimi de bu şekilde üst sıraya geçirmiş oluyorum. Kırmızı ipinizi bu aşamada elinizle sabitleyin. Daha sonrasında iki zincir çekerek örgüme devam edeceğim. Şimdi artık burada örneğimi kuracağım. Gri ipimle başlıyorum örneği kurmaya. Bunun için iki zincir çektikten sonra sıradaki kırmızı trabzanımı trabzanın gövdesinden kavrayarak tığı yukarı çıkıyorum. Arkadan ipimi aldıktan sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Ve burada ikili trabzanımı normal bir şekilde örüyorum. Sıradaki trabzanım bu. Yani şaşırıp şu trabzanın arkasına örmeyin diye söylüyorum. Şimdi buraya yarım trabzan çalışıyoruz. Yani ipime doluyorum. Sıradaki trabzanım bu. Bu trabzanın tepesine batarak yarım trabzan, üçünü birden alarak çalışıyorum. Örneğimi bu şekilde kuruyorum. Bunu bir kez daha göstereceğim. Şimdi sıradaki trabzanım şu. Bu
Bu trabzanıma tekrar ipimi alarak, trabzanım bu değil. Bunun üzerine yarım trabzan çalıştık. Şimdi sıradaki trabzanım bu. Trabzanımın gövdesinden tığımı arkadan öne doğru geçirip ipimi o şekilde alıyorum ve ipimi çıkartıyorum. Bakın şimdi 3 tane ipim var. Bunu ilmeğim var. Bu ilmekleri ikili trabzan şeklinde tamamlıyorum. Lütfen elinizi sıkı tutmayın. Bu örnek çok elimizi sıkı tutacak bir şeye müsait değil, yani bu örnek. Çok dar olur. O yüzden mümkün mertebe gevşek örmeye çalışalım. Şimdi sıradaki trabzanım şu. Buraya örneğimi yaptım şu şekilde. Sıradaki trabzanım artık şu. Yine ipime doladım. Trabzanın tepesine battım. Bu şekilde 3 tane tığımda ilmek var ve hepsini birden alarak yarım trabzan çalışıyorum. Örneğimiz bu şekilde. Bir trabzanın gövdesine ikili trabzan yaparak, bir trabzanın tepesine yarım trabzan çalışarak. Şimdi sırada trabzanımızın gövdesine çalışacağımız sıradayım şu anda. Şimdi gövdesine çalışacağım. Bu bittikten sonra sıradaki trabzanın tepesine yarım trabzan çalışarak bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, burada gri sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya ve kırmızı ipime geçeceğim. Bunun için şurada en başta çekmiş olduğum zincire bu şekilde burayı birleştirme yapacakken bunu normalde gri ipimle almam gerekiyor. Hayır, ip değiştireceğim. Çünkü biz burada iplerimizi asla koparmıyoruz. Çok da sağlıklı değil. Çünkü burada sökülme olabilir. O yüzden kırmızı ipime geçtiğim için şu aşamada kırmızı ipimle bunu alarak kapatıyorum. Gri ipimi de bu şekilde çekerek sabitliyorum. Burayı gevşek olmamasını sağlıyorum. Tekrar 2 zincir çekerek bir üst sırama geçtim. 2 zincirim aynı zamanda çekmiş olduğum 2 zincir benim yarım trabzanım. Yarım trabzanla başladığıma göre sırada hemen gövdesine sararak oluşturmuş olduğum trabzanım var. Trabzanımı ördükten sonra sırayla bir yarım trabzan, bir gövdesine sararak yaptığım trabzan, ikili trabzan, bir yarım trabzan ve burada elinizi gevşek tutmayı unutmayın. Çok sıkı sıkı örmeye müsait bir örnek olmadığını söylemiştim. Bu şekilde de kırmızı sıramı sıra sonuna kadar örerek tamamlıyorum. Artık kırmızı sıranın sonuna geldim. En sonda şurada bir tane gövdesine sararak yaptığım trabzanım var. Onu çalışacağım ve son trabzanım olmuş olacak. Artık burada birleştirme, yani sırayı birleştirme işlemi yapacağım. Ve aynı zamanda ip değiştireceğim. Artık gri ipimi elime alıyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum zincirin şu şekilde gri ipimle alarak hem burayı kapatıyorum hem de ipimi griye çevirmiş oluyorum. Evet, bir üst sıraya geçtik. Tekrar bir üst sırada da aynı sırayı tekrar edeceğiz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Modelimizi bu şekilde öreceğiz. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan, başka bir işlem yapmadan modelimizi bu şekilde yukarı kadar öreceğiz. Kaç sıra öreceğimizi söyleyeceğim. Buradaki kırmızı sıram dahil, en başta örmüş olduğum kırmızı sıramdan itibaren onunla beraber toplam 20 sıra örerek taban örme işlemine geçeceğiz. 20 sıra örerek tekrar gelelim. Şu an 20. sıradayım. 20. sıramı da şu şekilde birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle. Burada gri ipimle yapıyorum. İp değiştirmeyeceğim artık. 2 zincir çekerek
sıramı sonlandırıyorum. İpimizi keselim. Burada kırmızı ipimiz var. Kırmızı ipimizi de burada keseceğiz. Uzunca keselim. Ve şurada ipimizi kırmızıdan takarak tığımızı şu şekilde buraya da iki zincir çekmek suretiyle ipimizi burada sağlamlaştıralım. Bu şekilde. Bu ipleri birazdan tabanla yürüteceğiz. Şimdi taban yapımına geçiyorum. Taban yapımı için gri ipimi kestiğim yer benim ortam, yani şurası. Buradan sağa şu direklerimizden saymaya başlıyoruz. Birinci direk, ikinci direk. Şöyle tığın ucuyla gösterirsem daha net olur. Şurası ortamdı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu. 6. direğin, 6. örneğimin yarım trabzanı. Şurası benim işaretim. Şimdi oraya bir işaretleyici ben yerleştireceğim. Dediğim gibi 6. direk değil, 6. direğimin yanındaki yarım trabzan. Buraya bir işaretleyici yerleştirdim. Şu şekilde bakın. Şimdi aynı şekilde gri ipimin kestiğim yerde, ortam orası benim. Bu tarafına, bu sefer sol tarafına 6 tane örnek sayacağım. Yani direklerimizden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. direğimin yanındaki yarım trabzan. İşaretleyicimi koyuyorum. Sizler eğer böyle bir işaretleyiciniz yoksa farklı renkte ipte tığ yardımıyla geçirebilirsiniz. Evet. Şimdi gri ipimle bitirmiştim son sıramı. Kırmızıyla üzerinden devam edeceğim. Kırmızı ipimi alıyorum. Bir sabitliyorum şu şekilde. Sabitledikten sonra şu sabitleyicimin olduğu yere işaretleyicimi çıkartıyorum. İşaretleyicimin olduğu yer benim kırmızı ipimi sabitleyeceğim yer. Evet, tabana buradan başlayacağım örmeye. Evet, sabitledim. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. Daha sonrasında hemen direği yapmaya geçiyorum. Yani burada ne yapıyorduk? Gövdesinden kavruyorduk trabzanın ve trabzan yapıyorduk. Aynı örneğimi örmeye devam edeceğim. İpimi de burada yürütüyorum. Kırmızı ipimi. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Yani işaretleme yaptığım yere kadar. Evet, ilk sıramın sonuna kadar işaretlediğim yere kadar geldim şu anda. Şimdi son direğimi yapıp son yarım trabzanımı çalışacağım ve ipimi değiştireceğim burada. Bir üst sıraya geçeceğim. Evet, son direk ve son işaretleyicimi buradan çıkarttım. Çünkü onun olduğu yere yarım trabzanımı çalışacağım. Normalde biz burayı kırmızı iple devam ediyor olsaydık şu şekilde bitirecektik. Ama şimdi ip değiştireceğim. O yüzden bunu bu şekilde bırakıyorum tığın üstünde. Bu şekilde. Ve gri ipimi alıyorum. Gri ipimi aldım. Bu şekilde ilmeğimi yaptıktan sonra 3 tanesinin de içinden gri ipimi geçirerek hem bir yarım trabzanımı çalışmış, bitirmiş, hem de ipimi değiştirmiş oluyorum. Burada kırmızı ipinizi sabit tutarak elinizde sonraki aşamayı yaparken
bunun gevşek olmasına lütfen izin vermeyin burada. Evet, şu şekilde parmağınızı tutarak burada 3 zincir çekiyorum. Gri iple geri döndüm. Şimdi bu iplerimi artan şu iplerimi arkada yürüteceğim. Hemen bu sefer buradaki direklerimi arkadan ördüğüm için, patiğin tersinden ördüğüm için hep önden alıyordum. Şimdi direğimi şu şekilde arkadan, aslında ön yüzünden, yine patiğimin ön yüzünden alıyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, ilk direğimizi yaptık. Şimdi trabzan, yarım trabzanımı çalışacağım. İpimi araya alarak çalışıyorum. Yürüteceğim çünkü böyle temiz görünmesini istiyorum. Evet, şimdi diğer sıradaki direğindeyim. Bakın, bunu bir kez daha göstereyim. Şurada arkadan şöyle tığımla yine bunun gövdesinden kavrayarak, hiçbir değişiklik yok, örneğimi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi yarım trabzan çalışacağım. Sırada yarım trabzan var. Evet. İplerden görünmüyor olabilir ama ipleri de yürütmem gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar örerek sıramızı tamamlayalım. Gri sıramın, yani ikinci sıramın sonuna doğru gelmek üzereyim. Burada bir şey göstermek istiyorum. Eğer bu sırada zorlanıyorsanız batacağınız yeri arkaya çevirerek sağlamasını yaparak, bu şekilde de, bakın ben şöyle terse baktığımda yarım trabzanımı çalıştım. Sırada şu direğim var. O zaman buna batacağım anlamına geliyor bu. Bu şekilde de arkaya bakarak sağlamasını yapıp doğru yere batmayı sağlayabilirsiniz. Şimdi yarım trabzanımı ben çalışacağım. Evet, şu şekilde. Son direğimi çalışıyorum. Ve son yarım trabzanımı, yani en uçtaki zincirim vardı. Hatırlarsanız 3 zincir çektiğim yer. Orası benim yarım trabzanım. Evet. Şimdi yine ip değişikliği yapacağız burada. Gri ipimi bırakacağım. Burada kırmızı ipime geçeceğim. Fakat burada evet, şu şekildeyken 3 tane ilmek tığımın üzerindeyken ip değiştirme yapmam gerekiyor. Fakat burada bir durum var. İpim, kırmızı ipim bu tarafta kaldı. Dediğim gibi ben ip değiştirirken koparmayı çok önermiyorum. Çok sağlıklı olmaz. Hele hele uçlarda koparma, bağlama çok sağlıklı değil. O yüzden şöyle yapacağız. İpimizi, kırmızı ipimizi bu tarafa taşıyacağız. Bakın, bu ipi çok dar bırakmayın. Bu sefer de patiğiniz dar olur. Çok gerdirmesin. Bakın şu şekilde, benim için şu bolluk yeterli. Şu uzunluk yeterli. Şöyle, yani bunun boyundan, bu örgümün, patik tabanımın boyundan şöyle şu kadar daha fazla, şöyle göstermem gerekirse, şu kadar daha fazla ipimi burada bırakıyorum. Yani kırmızı ipimi bu tarafa geçiriyorum. Bakın şöyle. Bunu şimdi bu örgümü örmeye devam ederken kırmızı ipimi de yürüteceğim aynı zamanda. Evet. 3 zincir çekiyorum kırmızı ipimle. Artık kırmızı ipimdeyim. Gri'mi de sıkıştırdım.
dönüyorum. Şimdi bu ipimi buraya yürüteceğim. İçeride kalacak. Evet, şimdi gri ilk direkten şu şekilde başlıyorum. Yarım trabzana geldiğimde ipimi yürütüyorum. Bakın şöyle. Bu ipi buraya, kırmızı ipi buraya yapıştırıyorum yani. Evet, direkt. Şimdi yarım trabzan. Yarım trabzanımı yaparken ipimi almayı unutmuyorum. Kırmızı ipimi. Şu şekilde gerdirdiğinizde bu ip zaten bunun içerisine yerleşmiş olacak. Bu şekilde. Dediğim gibi bu ipinizi çok gergin olmasın, kıt bırakmayın, az bırakmayın. Ne çok fazla ne de çok az bırakacaksınız. Yani taban ölçünüz şu kadarsa bırakacağınız ip ondan şöyle biraz daha fazla olsun. Ve ondan sonra bu ipi de burayı örerken içinde yürütün. Devam ediyorum örgüme. Sıramın sonuna kadar geldim. Kırmızı örgümün, sıramın. Bakın burada arkadan göstermek istiyorum. İpimizi yürüttük. Temiz bir görüntü oldu. Bu şekilde ipimiz belli olmuyor. Çünkü arada, örgümün arasında. Şimdi aynı işlemi gri ip için yapacağım. Sonundayım. Taban örgümün sonuna geldim. Zincirime 3 tane zincirim vardı gri iple. Oraya battım ve 3 tane şu anda ilmeğim var tığımın üstünde. Kırmızı iple değil, gri iple alacağım. Tekrar bu sefer gri ipim burada kaldı. Bunu bu tarafa aktaracağım. Demin yaptığımız gibi, kırmızı ipte yaptığımız gibi aynı işlem burada da bizim için yeterli olacaktır yapmak. Evet, şu anda gri ipimi şu şekilde tüm ilmeklerimden geçirdim. Bu kırmızı ipimi de sabit diyorum, yani gergin tutuyorum. Evet, yine 3 zincirle örgüme devam ediyorum. Burada da bu sırada da gri ipimizi örgümüzün içine gizleyerek örmeye devam edeceğiz. Biz şu anda 1, 2, 3, 4. sıradayız. 4. sırayı örüp bitirdikten sonra 5. sırada bir artırmamız olacak ortada. 5. sıranın başında görüşelim. 5. sıramın başındayım. İp değişikliğimi gerçekleştirdim ve 3 zincirimi çektim. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Başlarda 3'er zincirle hep başlıyoruz. Lütfen sıra sonuna geldiğinizde mutlaka o 3 zincir biraz kayboluyor gibi oluyor arada. Mutlaka o 3 zincirin olduğu yere yarım trabzanınızı çalışın. Evet, şimdi bu 5. sıranın en ortasında bir artırmamız olacak. Şöyle söyleyeyim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. direğe kadar örerek gelelim. Evet, burada 6 tane direğimi ördüm. 6 direğin 6. direğimin yanında yarım trabzan çalışmam gerekiyor şuraya. Henüz çalışmadım. Şimdi burada bir artırma yapacağız. İpimi doladım. Direk yaptığım yerin hemen şurasında bir yuva var. Bakın, şurası değil. Şurası. Daha bir gerisi. Oraya bir yarım trabzan çalışıyorum. Şimdi burada bir yarım trabzanım vardı. Şu. Yarım trabzanıma gövdesinden geçerek buraya yarım trabzan değil,
Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani direk yapmış oluyorum. Şimdi şurada bir yuvamız var. Şurada. Direğimin hemen yanı. Buraya da yine ipimi yürütmeyi unutmuyorum. En arkadaki kırmızı ipimi. Evet, bir tane yarım trabzan çalışıyorum. Şu anda artırmış olduk. Evet, direğime geçtim. Direğimi de örüyorum. Bu şekilde. Burada bir tane fazladan direk yapmış olduk şurada. Bir sonraki sırada buradan itibaren direk sayımız 12 iken 13'e toplamda çıkmış oldu. Evet, bu şekilde artık taban örgümüzü biz 5. sıradayız şu anda. 5'i tamamladıktan sonra 4 sıra daha, yani 3 sıra daha örmemiz gerekiyor. Toplam 8 sıra öreceğiz. 9. sıranın başında tekrar görüşelim. Çünkü 9. sırada artık topuk kesme işlemini göstereceğim. Dediğim gibi 8 sıra, şu an biz 5. sıradayız. 5. sıradayız. 3 sıra daha örerek gelelim. 8'e tamamlayalım. 8 sırayı tamamladım. 9. sıramdayım. 9. sıram kırmızı ipime geçtim. Burada bir topuk kesmesi yapacağız. Bunun için sağ taraftan itibaren şu direkleri sayıyoruz. 6. direğe kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. direğin olduğu yerin yanındaki yarım trabzana kadar normal bu modelimizi örüyoruz. Bahsettiğim yere kadar geldim. Yani 6. örneğimin yanındaki yarım trabzanımı ördüm. Şimdi buradan itibaren sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet burada normal sık iğne yapacağız. Topuk kesmesine geçtik çünkü. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. sık iğnemden sonra nerede kalmışsam modelime devam ediyorum. Bakın şurada kaldık. Hemen buradan modelimi normal bir şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Gri ipimle bir üst sıraya geçtim. Şimdi burada sık iğnemin başına kadar, sık iğne yapmış olduğum yerin başına kadar öreceğim örgümü. Sık iğnenin oraya geldiğimizde tekrar anlatmaya devam edeceğim. Ortada kesme yaptığım, topuk kesmesi yaptığım yerdeyim. Şimdi buradaki sık iğnelerimi 2 alacağım. Bakın şöyle, birinci sık iğnemi aldım. İpimi de yürütmeyi unutmuyorum tabii ki. Birincisini aldım. Şimdi ikincisini alıyorum. Ve bu ikisini birlikte bağlıyorum. Şimdi diğer sıradaki iki tane sık iğneme geldim. Birinci sık iğnemi aldım. İkincisini aldım. Ve hepsini birlikte topladım. Şimdi son 2 kalan sık iğnem var burada. Birincisini aldım. İkincisini aldım. Ve ikisini birlikte şu şekilde topladım. Buradan sonra örgüme devam ediyorum kaldığım yerden. Normal bir şekilde modelimi örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bir üst sıradayım. Kırmızı ipime geçtim. Yine ortadaki topuk kesme yerime kadar normal örgüme devam ediyorum.
Topuk kesmemi yaptığım yerdeyim. Burada en son 3 tane sık iğnem kalmıştı. Şimdi birincisine şu şekilde battım. İkincisine batıyorum. Ve üçüncüsü. Üçünü birden şöyle topluyorum. Ve topuğu toplamış oluyoruz. Şimdi kaldığım yerden örgüme devam ediyorum. Modelime devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyorum. Tabanımızı ördük. Şimdi burayı bu şekilde birleştireceğiz. Ön yüzü iç tarafta kalacak. Dışarıda, tersi dışarıda kalacak şekilde. En son kırmızı ipimle bitirmiştim. Yine kırmızı ipimle devam edeceğim. Şurada en başta hep çektiğimiz 3 zincirim vardı. Onu da o 3 zincirin tepesine şu şekilde batarak kırmızı ilmeğimi bu tarafa aktarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki trabzan başlarını karşılıklı olarak sık iğne ile birleştiriyorum. Evet, bunun karşılığı burası. Şu şekilde birleştiriyorum. Birleştirmemizi tamamlayıp sıra sonunda görüşelim. Birleştirmemi tamamladım. Şimdi burada 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şuradaki gri ipimizi de bu şekilde içeri alarak şuradan, yani gizleyerek 2 zincir çekip yine bunu da kesiyoruz. Uzunca kesiyoruz. Bu iplerin hepsini birazdan yine örgümüzün içerisine gizleyeceğiz. Evet. Şu anda topuk kısmını tamamladık. Boğaz kısmını örmeye geçeceğiz. Şimdi patiğimizin boğaz kısmını örmeye başlayacağız. Yani şu kısım. Bunun için kırmızı ipimizi alıyoruz elimize. Kırmızıyla başlayacağız. Çünkü burada gri ile bitirmiştik. Dolayısıyla üzerine kırmızı ile devam edebilmek için, model bütünlüğünü sağlamak için kırmızı ile devam edeceğiz. Bir halka yapıyorum. Hemen halkamı ekleme yaptığımız şuradan şu şekilde geçireceğim halkamı. Evet. Bu şekilde halkamızı buraya sabitliyoruz ilk etapta. Ve 2 zincir çekiyoruz burada. Şimdi burada her bir sırama bir tane trabzan, ikili trabzan yapmak suretiyle sıramı tamamlayacağım ve buraya geldiğimde 12 adet trabzanım olmuş olmalı. Göstereceğim. İlk trabzanımı kırmızı sırama yapıyorum şu şekilde. Bu ipimi de burada yürütüyorum, gizleyeceğim. İkinci trabzanım gri sırama. Burada 3 zincir çekmiş olduğumuz bir yuva var. O yuvayı mutlaka bulun ve onun içerisine bir tane trabzanın içine yapıyoruz trabzanlarımızı. Devam ediyorum. Bu sıradayım. 4. trabzanımı yapıyorum şu anda. Yani zincirle beraber 4. Her bir sıraya bir tane trabzan, çok sıkı olmamak şartıyla buraya kadar çalışalım. Evet, ben sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi şu köşedeyim.
10 tane trabzanım oldu buradan itibaren. Aynı yuvaya 2 tane trabzan yaparak 12 tane trabzan elde etmiş olacağım. Şimdi buradan devam edeceğiz. 2 trabzanımı aynı yuvaya çalıştıktan sonra hemen şuradaki yarım trabzanımı çalışıyorum öncelikle. Oraya atlamıyorum. Daha sonrasında örneğime kaldığım yerden bu sırada devam edeceğim. Yani şu ön kısma geldik. Buraya kadar çalışacağım. Diğer köşeye kadar geldim. Yine burada köşede bu direği şuradaki direği yaptıktan sonra bakın şurada bir tane yarım trabzanım var. Oraya atlamıyorum. Orayı da yarım trabzan olarak çalışıyorum. Ve sonra köşeye yine diğer tarafta yaptığım gibi aynı yuvaya şuraya 2 tane trabzan, ikili trabzan. Ve diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi her bir sıradaki trabzanımın, zincirimin içine şu şekilde trabzan çalışıyorum. Sıra sonuna kadar buradan itibaren 11 adet trabzanımız olacak. Eğer 11 olmuyorsa lütfen bunu 11'e tamamlamaya çalışın. Belki eksik gelebilir ya da fazla gelebilir yuvalar. Benim sıra sonuna kadar geldiğimde 11 tane trabzanım burada bitmiş oldu. Aslında şuraya da normalde bir tane çalışmam gerekiyor ama çalışmayacağım. Çünkü sayıyı verdiğim şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü örneği burada denk getirebilmek için buralarda 11 trabzan olması gerekiyor. Şimdi gri ipime geçeceğim. Önce gri ipime bir sabitleme yapıyorum şu şekilde. Daha sonrasında da bu aşamadayken ikisinin de içinden geçerek kırmızı ipimi şu şekilde sıkıştırarak ikisini birlikte sabitliyorum. Evet, burada 2 zincir çekiyorum ve örgüme artık burada modelimi kurmaya başlayacağım. 2 zincirden sonra hemen yanındaki trabzana gövdesine bu şekilde ikili trabzan çalışıyorum. Yanındaki trabzana iplerimizi de yürütmeyi unutmayalım, şuradaki kalan. Yanındaki trabzana yarım trabzan çalışıyorum. Şu şekilde. Yanındaki trabzana şuna yani gövdesine sararak ikili trabzan çalışıyorum. Bu şekilde köşeye kadar şu şekilde burayı köşeye kadar çalışıp gelelim. Evet, köşeye kadar örgümü şu anda tamamladım. Bunlar yürüttüğüm iplerim. Şu köşede bir önceki sırada 2 tane batmıştık. 2 tane trabzan yapmıştık. Şu anda yarım trabzanımı çalıştım. Çift çalıştığım trabzanların bir tanesini şu şekilde gövdesinden trabzan yapıyorum. Diğerine yarım trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde buradaki örgüyü yakalamış oluyoruz. Şimdi sırada gördüğünüz gibi şu direk olayı var. Onu da şu şekilde örüyorum. Evet. Bu ön tarafa geçmiş oldum bu şekilde. Yan taraftan itibaren şimdi ön tarafa doğru öreceğim. Daha sonrasında da burada da aynı işlemi yaparak topuk kısmına kadar geleceğim. Evet, şu köşeye kadar geldim. Yine köşede
bir önceki sıramda çift trabzan çalıştığım yere kadar geldim. En son şurada bir direk var, onu yaptık. Şimdi sırada yarım trabzan çalışıyorum. Yarım trabzandan sonra diğer trabzanıma bu şekilde gövdesinden, trabzanın gövdesinden örerek ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sıradaki trabzanıma yarım trabzan, sıradaki trabzanıma gövdesinden şu şekilde kavrayarak yaptığım örnekten yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Ben son trabzanımdayım. Her şey doğruya gitmişse burada son trabzanımda şu şekilde direk yaparak bitirmem gerekiyor. Çünkü burada birleştireceğimiz zincir bizim yarım trabzanımızın yerine geçecek olan zincir. Evet, ipimi değiştiriyorum. Burada kırmızıya geçtim. Şimdi ikinci sıradayım. Özür dilerim. Üçüncü sıraya geçtik. Evet, iki zincirimi çektim. Şimdi normal nasıl örmüşsek şimdiye kadar aynen öyle direkleri direk olarak şunları alıyorum. Trabzanlarımı, yarım trabzanlarımı yarım olarak çalışıyorum. Bu şekilde bu boğaz kısmını örerek uzatacağız, yükselteceğiz. Toplamda 9 sıra, yani şurada en başta ördüğümüz kırmızı sıradan itibaren 9 sıra örerek tamamlayıp geleceğiz. Burada hiçbir artırma, eksiltme yok. Dümdüz öreceğiz. 9 sırayı tamamlayıp gelelim. Evet, boğaz kısmını ördüm, bilek kısmını. Şimdi 9 sıramı tamamladım. Şimdi buradaki lastik kısmına geldik. Lastiği de tığla öreceğiz. Burada kırmızı ipimle bitiriyorum 9. sırayı. Ve burada bir gri ipim hala duruyor. Şimdi ipimi değiştireceğim. Bu gri ipinizi kesmiyorsunuz. Şimdi birleştirme yapıyorum gri iple ve ipimi de değiştirmiş oluyorum. Çünkü lastiği de gri iple öreceğim. Evet, şuradaki zincirime bağlama hemen yapıyorum. Gri iple. Kırmızı ipimi de sıkıştırıyorum şu şekilde. Evet. Şimdi gri ipteyim. Burada 5 zincir çekeceğiz. Zincirleriniz sıkı olmasın. Şimdi burada şu şekilde birinci zincir değil, ikinci zincirimden zincirin kanadına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İkinci zincir, sık iğne, üçüncü zincirim, sık iğne, dördüncü zincir ve sık iğne. Şimdi burada birinci trabzan tepesi değil, ikinci. Bunu her zaman ikinciye batacağız. Şu şekilde kaydırıyoruz. Böyle görüntü. Ve sonra hep tersinden dönüş yapın. Yani düzdeyiz şu anda. Patiğin düzü burası, tersi burası. Terse doğru dönün. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yuvam var. Ben ilkini atlayacağım, şundan değil.
İkincisinden her zaman kanada yine bu taraftaki kanadına batarak sık iğne de yapmaya devam edeceğim. Şu şekilde. 1, 2. Burada saymanızı öneririm. Çünkü 5 olmayacak. Her zaman 4 olacak. İkincisindeyim. 3 ve 4. 4 zincir çektiğimiz yer. Bir zincir. 5 zincir çekmiştik. Bir zincirimizi atlamıştık. Orası. Evet, bir zincir çekiyorum. Şimdi yine burada 5 tane sırtım oldu. Birincisine değil, ikincisine. İkincinin kanadına. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada en son buraya batmıştık. Birinci değil, ikinci yuvam. Bir değil, ikinci yuva. Bu şekilde aldım ve bunun içinden geçirdim. Kaydırıyoruz yani. Yine döndüm terse. Burada şu değil, bundan başlayacağım. Bir, iki, üç. Şu şekilde almıyorum. Kanadına sadece ipine 3 ve 4. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Evet, bakın lastiğimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar lastiğimizi örüp gelelim. Evet, lastik örme işlemim benim bitti. Şimdi burada iki lastiği birbirine, başını ve sonunu birleştirmeyi göstereceğim. Hiç zincir çekmiyoruz. Şu şekilde elimizle şöyle terse çevirdikten sonra bunun şurasında bir tepecik var. Hemen oradan kaydırıyoruz. Sık iğne yapmıyoruz burada. Daha sonrasında buradaki bir zincirim vardı. Karşılıklı zincirlerin dalına batarak, burada da buranın dalına batarak yine kaydırma yapıyorum. Burada çok sıkı kaydırma olmasın. Gevşek bir şekilde bırakın. Gerdirme olur çünkü. Yine ikinci zincirimdeyim. Karşılıklı dallarında alarak kaydırıyorum. Sıradaki zincirimdeyim. Zincirin kanadına battım. Karşısındaki kanada da batıyorum. Evet, bu şekilde. En son şurada küçük bir yer var. Orayı da birleştirdikten sonra lastik birleştirme işlemim tamamlanmış oluyor. Evet, bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Evet. Bakın çok hoş, lastik de çok şık bir durumda oldu. Burada bir şey söylemeyi unuttum.
Şu yüksekliği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 10 sıra örmenizi önerdim ama dileyen bu bilek kısmındaki yüksekliği biraz daha yükseltebilir ya da biraz daha alçaltabilir. Hiç önemli değil. Evet, buradaki ipimizi de bağlayalım. İpimi kesiyorum. Patiğimiz bitti. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz benim modelde yaptığım gibi saç örgüsü yapabilirsiniz. Şimdi saç örgüsünü yapmak isteyenler için saç örgüsünü anlatacağım. Patiğimdeki bu saç örgüsü detayını çalışmak için gri ipimle, dilerseniz siz kırmızıyla da çalışabilirsiniz. 75 adet zincir çekerek bu şekilde 75 adet oluncaya kadar zincirlerimizi tamamlayıp gelelim. 75 adet zincirimi tamamladım. Şimdi bu zincirlerin her birisinin üstüne ikinci zincirimden başlayacağım. Her birisinin üzerine yarım trabzan ipime doluyorum. Zincirin kanadına battım. Bir kanadına. Burası önemli. Şöyle batmayacağız. Şöyle değil. Zincirin bir kanadına batarak üçünü birlikte çekerek yarım trabzan çalışıyorum. Tekrar ipime doladım. Sıradaki zincirimin kanadına battım. Demin lastik yaptığımız gibi üçünü birden çektim. Tekrar ipime doladım. Sıradaki zincirimin kanadına şöyle yarım trabzan çalışıyorum. Bu şekilde zincirimin sonuna kadar bunu çalışarak gelelim. Evet, ben son zincirime kadar ördüm. Şimdi burada bildiğimiz saç örgüsü yapacağız. Nasıl ki saç örgüsü yapmak için saçı 3'e bölüyoruz ve örüyoruz. Burada da bundan 3 tane yapacağız. Şimdi ikincisine geçiyorum. Hiç ipimi kopartmadan sonundayım şu anda. Bir 75 zincir daha çekiyorum. 75 zincirimi yine bu şekilde üzerine yarım trabzanlar yaparak tamamlıyorum. Evet, sona yaklaştım. Son 2 zincirimdeyim. Son 2 zincirime de yarım trabzanlarımı çalışıyorum. Evet. İkinci ipimi de bitirdim. Hepsi burada birleşiyor. Şimdi üçüncüsü için yine 75 zincir bitirdiğim yerden çekiyorum. Ve aynı şekilde ikisini yaptığım gibi zincirlerimin üstüne yarım trabzanlarımı çalışıp geliyorum. Saç örgüsü yapacağım 3 tane parçamı da bitirdim. En sondayım. Buraya bir zincir çekerek tamamlıyorum. İpimi kesmiyorum. Bu birazdan lazım olacak çünkü. Üçünü de şöyle masaya düz bir yere koyarak normal saç örgüsüne nasıl yapıyorsak sağdakini ortadanın üstüne, soldakini ortaya, sağdakini yine ortaya, bu şekilde saç örgümü gerçekleştiriyorum. Normal bildiğimiz saçlarda yaptığımız örgüyü yapıyorum şu anda. Burada tavsiyem, burayı çok sıkı sıkı örmeyin. Gevşek olsun. Bu şekilde sadece şöyle şekil vererek, form vererek bunun çok sıkı yapmadan sonuna kadar örüyorum. Evet, örgüyü bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi şurada 3 tane ipimin ucu kaldı. Bunları burayla birleştireceğim. O yüzden ipimi kesmedim. Şimdi burası benim düzüm, örgümün düzü. Şöyle bunları kaçmasın diye parmağımla da sabitliyorum. Burada ilmeğim vardı. Şöyle yapacağız. Birinci ipi birinci iple
yani birinci ördüğüm kısmı birinci kısımla, ikinciyi ikinci ipimle, üçüncüyü de üçüncü ipimle karşılıklı burada birleştirme yapacağım. Bu şekilde isterseniz sizler buraya bir sabitleyici de eğer zorlanırsanız takabilirsiniz. Bakın şu anda birinciyi şu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi ikinci ipimdeyim. İkinciyi de aynı şekilde iplerinden bu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Dilerseniz bu aşamayı tığla zorlanırsanız iğne iplik yardımıyla da yapabilirsiniz. Yine bu birleştirmelerimizi kaydırma yaparken çok sıkı sıkı bırakmayalım. Gevşek olsun. Şimdi son ipimdeyim. Yani şu ikisini karşılıklı birleştireceğim. Yakaladığım iplerinden bu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Evet, bu şekilde görüntü de bu birleşme yeri. Şimdi bu ipimi uzunca keseceğim çünkü bu ipimle aynı zamanda şöyle uzun kesip bu ipimi dikmede kullanacağım. O yüzden uzun bıraktım. Evet, bu şekilde bir halka edinmiş olmalısınız siz de. Evet, örmüş olduğum patiğimi ben mankene giydirdim. Sizlere bu kısmı, şunu örmeyi daha iyi, dikmeyi daha iyi gösterebilmek için sizler bunu elinizle de dikebilirsiniz tabii ki. Bir mankeniniz yoksa mankeni giydirmeden de yapabilirsiniz. Ben daha net görülmesi açısından mankeni giydirdim. Şu şekilde hazırladığımız halkamızı bilek kısmından şöyle geçiriyorum buraya. Ek yerim, eklemi yaptığım yerim arkaya topuğa gelecek. Diğer kısımda da şu en son şurada kırmızı bir sıramız olacaktı. Hemen o kırmızının altına yerleştiriyorum ben. Kırmızı görünsün. Yani burası gri gri boğulmasın diye. Çünkü lastiğim de gri. Şu şekilde ayarlamasını yaptıktan sonra dilerseniz sizler bu aşamada birer toplu iğne takabilirsiniz kaymaması için. Ben takmadım. Şimdi iğnemi alıp ipimi takacağım. Şurada bırakmış olduğum uzun ipten bahsediyorum. Bu ipi iğneme takacağım. Evet, iğneye de taktım. Şurada sarkan bir ipim var. Bunu mutlaka içeri gizliyorum. Nasıl dikeceğiz? Patiğimin ipinden bir tane şöyle iğnemi alarak ipimi geçirdim. Ve aynı şekilde karşılığına gelen bu saç örgümün ipinden de, bakın gövdesinden demiyorum, şuraya denk gelen herhangi bir ipi örmüş olduğumuz yerden herhangi bir ipinden alarak karşılıklı iplerle bunu birleştiriyorum. Bu aşamada bu iğnenizi, ipliğinizi çok gevşek tutmanızı öneriyorum. Sıkı sıkı tutmayın. Tekrar bir şurada yuvarlak kısım var. Bir de kuytu kısım var. Yani çukur kısım var. Dalga dalga gittiği için. Dalganın bir ortası, dalganın bir kendisinden, bir de birleştiği yerden, iki dalganın birleştiği yerden de bir tane dikme işlemi yapıyorum. Yine patiğimin şurada ipini yakaladım. Umarım görülüyordur. İpinden ipimi geçirdikten sonra şimdi örgümün, yani saç örgümün ipinden iğnemi geçirdim. Bu şekilde burayı sonuna kadar zaten gördüğünüz gibi tam bir şekilde buraya oturdu bu.
Sadece sabitleme, yani dikme işlemi kaldı. Dediğim gibi ipinizi çok dikerken çok gergin tutmayın. Çünkü bu sefer giyerken gergin olduğu için sıkıntı yaratacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım patiği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.